Kısa bir aradan sonra yeniden merhaba. Sonuncu videomda Avustralya'dan kalkmıştık ve şu an Çin'e doğru seferdeyiz. Sefer detaylarından ve akıntılar üzerinde hassas geçişimizden bahsetmeden önce gemimizin satış mağazasında küçük bir gezinti yapacağım. Bu gördüğünüz bölüm gemimizin kantini. Tüm gemilerde uygun olan bir alan böyle bir kantin olarak kullanılır. Bununla beraber aşçıbaşının her gün kullandığı bir de kumanyalık var. Burası kumanyalık değil, burası bambaşka bir bölüm. Bu kantin bizim için isteğimize göre satın alabileceğimiz bazı abur cuburların olduğu bir mağaza ve hesabın ay sonunda alan kişinin maaşından kesilerek ödeme yaptığı bir kantin. Şu anda içeride epey ürün var. Bu ürünler genelde kumanya ile birlikte gelir. Limana varmadan önce siparişli geçilir ve eksiklikler tamamlanır. Bazen kumanyanın geleceği ülke ve şehir özelinde farklı ürünler ve markalar da eklenir. Şu an epey dolu olduğuna bakmayın. Seferin uzunluğuna göre buradaki stoklar biter. Aylarca cips olsa da yesek diye sayıkladığımız zamanlar olur. Genelde Türk gemilerinde buranın stok kontrolü dördüncü kaptanın sorumluluğundadır. Tam aramızda otururken kantinin açılacağı duyurusu yapılır ve akşam yemeği saatlerinde bu dükkan dördüncü kaptan tarafından haftada bir açılır. Diğer günlerde mağaza kilitli tutulur ve limanlardayken de açılmaz. Çünkü liman öncesinde buradaki ürünlerin hepsi vergiden muaf olduğundan buranın stoğu da limana deklare edilmiş olur. Yani havalimanlarındaki duty free gibi düşünülebilir. Tekrar açılması için geminin limandan kalkması beklenir. Bu nedenle liman öncesinde açılacağı günler değişiklik gösterebileceğinden bazen anons edilerek satışın yapılacağı saatler herkese duyurulur. Gemide ortalama 20 kişi olduğu düşünülürse ürünlerin herkese yetebilmesi için yani bir kişinin tüm paketi aynı anda almaması için herkese belirli adeti geçmemek koşuluyla sıralı satış yapılması beklenir. Bazı gemilerde de küçük not kağıtları yemek salonunun bir köşesinde sürekli olarak durur ve herkes tek tek bu kağıtları doldurarak ne almak istediğini önceden listeler. Geminin dördüncü kaptanı da öncesinde bir hazırlık yapar ve personelden gelip bunları teslim almasını bekler. Genelde bu kantin slop chest ya da bundled store olarak anılır. Ve yeniden güvertedeyiz. Bir tayfa tarafından liman sonrası güverte temizliği yapıldığını görüyoruz. Güvertemiz yıkanıyor. Elbette yine harika bir manzara var. Yemek tabağı paylaşmayı pek kıymetli bulmasam da gemide yemek yemenin büyük bir işlevi olduğu için öğle yemeğimi şu anda paylaşıyorum. Bugün aşçıbaşımız domates dolması, tatlı patates kızartması ve kalamar yapmış ve sabahtan kalma tatlımsı çörekler. Görüntülerde Avustralya açıklarındaki Jomart adası var. Bu adadan daha önceki videomda ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştim. Hatta şu an çok anlaşılmıyor olsa da daha önce batmış olan bir geminin kalıntıları görünüyor çok uzaktan. Bu videoda asıl göstermek istediğimse uzaktan da olsa pırıltıları ile anlaşılabilecek bir yol oluşturmuş olan akıntılar. Şu anda bütün personel yine görev yerlerindeler. Çünkü bu akıntılar bazen tehlikeli olabiliyor. Örneğin gemi dümdüz giderken bir anda bu akıntılar yüzünden geminin hareketinde değişimler olabiliyor. Bu nedenle bu bölgede de hassas bir geçiş olduğu için kaptan ve baş mühendis ve diğer personel görev yerlerinde kontrollü bir şekilde geçiş yapılıyor. Farklı akıntıların oluşturduğu bölümleri denizin üzerinde çizgi halinde görmek mümkün. Birazdan tam olarak bu görünen hatların üzerinden geçeceğiz. Şu anda denizin ortasında farklı bir akıntı hattının üstünden geçiyoruz. Uzaktan her ne kadar ince bir çizgi gibi görünse de epey geniş bir bölge ve denizin rengi de akıntı sonrasında tamamen değişiyor.
Gemimiz şu anda kuzeye doğru yol alıyor. Şurada da koordinatlarımız görünüyor. En üstteki değer, yani S güney, burası 00 olduğu vakit tam ekvatorda olacağız. Sonra da kuzey yarımküreye geçmiş olacağız. Artık bizim için dakikalar kaldı ekvatora geçmek için. Evet, burada da gemimizin rotası görünüyor. Avustralya'dan kalktık. Güney yarımküreden kuzey yarımküreye doğru gidiyoruz ve şu an ekvatora çok çok yakınız. Ekvatorda sayılırız artık. Evet, şu anda ekvatordan geçiyoruz. Evet, bu mevsimde ekvatordan geçtik de kuzey yarımküreye girdik de ne oldu derseniz bizi sallantı karşıladı. Dalgalar arttı ve biz de sallanmaya başladık. Sallantı nasıl bir şeydir derseniz hiç tavsiye etmem. Şu anda sallantımız var. İskele sancak şeklinde. Böyle dengeli, dengesiz bir şekilde yatıyoruz. Böyle havalar olduğu zaman ben pek dışarı bakmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü içim bulanıyor açıkçası. Videodan pek anlaşılmadığını tahmin ediyorum ama biraz dengede durmakta zorlanıyorum. Aslında çok yatmıyoruz. Yani öyle çok büyük fırtına falan değil şu anda hava. Öyle böyle zamanlarda suya bakmak pek hoşuma gitmiyor. Dün gece kuzey yarımküreye geçtik. Güney yarımküreden kuzey yarımküreye geçtik. Güney yarımkürede Avustralya ve alt kısımlar, orada zaten yaz mevsimi yaşanıyor. Çok sıcak bir havaydı. Şimdi kuzey yarımkürede kışa doğru çıkıyoruz. Yine de çok çok soğuklara çıkmayacağız. Çünkü Çin'in güneyine gidiyoruz. Çin'in güneyi de şu an 15-14 derecelerde seyrediyormuş. Bana göre denizcilik mesleğinin en zor taraflarından biri de bu. Şu anda görüntüde bir denizci görüyorsunuz. Ambarın üzerinde çalışıyor. Şu anda anlaşılmasa da epey sallantı var ve o çalışmak zorunda. Gerçekten zor bir iş. Elbette sallantının şiddetli olduğu ve fırtınanın arttığı durumlarda güvertede çalışma izni olmaz. Hiç kimse güverteye çıkmaz eğer çok tehlikeliyse. Ama yine de aşçıbaşı yemek yapmak zorundadır. Sizin ayakta zor durduğunuz bir zaman o yemek yapar. Yani denizcilik gerçekten bu anlamda da oldukça zorlayıcı olabilir. Evet ve sonra hava gittikçe bozdu. Daha önceki videoyu kameramdan kaydetmiştim. Şimdi de sabah kahvaltısı için yemek salonundayım ve orada daha şiddetli bir sallantı görüyoruz. Hava gittikçe sertleşiyor ve sertleşmeye de devam edecek. Ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Şu an videodan hiçbir şey anlaşılmıyordur tabi. Çok anlaşılması mümkün değil. Çünkü ben de gemideyim ve ama en azından güvertede çalışılacak bir ortam olmadığı
Herhalde anlaşılıyordur. Güverteye vuran deniz sularından, dalgalardan. Balık. Belki bu arada çektiğim sallantı videoları biraz sıkıcı olmuş olabilir. Hatta bazılarını kestim, bazılarını hızlandırdım. Fakat yine de biraz da olsa anlaşılması için buraya koymayı uygun buldum. Çünkü denizde sallantı sürekli olan bir şey. Bazen günlerce, bazen haftalarca sürer. Hele de okyanus aşıyorsanız kesinlikle sallantıya yakalanacaksınız demektir. Sallantı benim için ilk çıktığım gemide oldukça sorun olmuştu. Buna rağmen ilaç almadım ama yine de patates püresi yiyerek, yatarak hayatta kalmayı başardım. Bir hafta kadar sürmüştü ilk sallantım. Ama ondan sonraki yaşadığım sallantılara otomatik olarak alışmış bulundum. Söyleyebilirim ki artık eskisi kadar etki etmiyor bende sallantı. Hatta daha çok karnım acıkıyor. Karnımın boş kalmasını istemiyorum. Burada konuşurken arka sesleri de kesmek istemiyorum ki hem sallantı hem de geminin tıkırtı, çıtırtı seslerini de sanıyorum duymak mümkün olacak. Evet, kamerada bugün epey sallantı var. Sallantı dün başladı. Dün daha azdı. En azından eşyalar yerinden pek kıpırdamıyordu ama bugün artık şişeler falan yere inmişti. Televizyonda henüz sabitlenmediği için maalesef onları sular da artık taşıyamadı. Şu anda bakalım ne kadar yatıyoruz. Ya yatıyoruz, her yerden ses geliyor. Çok sallanıyoruz şu anda. Biraz sevimsiz bir şekilde sallanmak bu.
Merhabalar. Bugün 19 Ocak 2024. Sanırım bu yılın kendim için ilk videosunu çekiyorum. Şu anda yoldayız, seferdeyiz. Avustralya'dan 7'sinde kalkmıştık. Bugün ayın 19'u, hala yoldayız. 21'inde yani pazar günü 21'inde Hong Kong'ta olacağız. Orada bir yakıt ikmali yapacağız. Sonra 2 gün daha yol gidip 23'ünde gideceğimiz Çin limanına varacağız. Orada demirleyeceğiz ve sanıyorum 3 gün daha demirde kalacağız. 26'sı olduğunda da muhtemelen limana yanaşacağız. Şu anda öyle görünüyor. 4. kaptan gidecek. Böyle değişimler olacak Çin'de. Geçtiğimiz 3 gün boyunca çok ciddi sallandık. Bazı geceler derece mi deniyor bilmiyorum, ben derece diyeyim. 20 derecelere kadar yattık. Gün içinde 10 derecelerde yattık. Sağa sola yalpa şeklinde. Birkaç gün böyle sallantıyla falan idare ettik. Tabii sallantı uzun zamandır yaşamadığım bir şeydi ama muhtemelen bir gemi öncesinden hareketle hızlı bir şekilde alıştığım bir şey daha önceki deneyimim yüzünden. Doğal olarak ben çok iyiydim. Bu da beni mutlu etti tabii. O da yani olabilecek bir şey. 3 günden hiçbir şey olmaz yani. Ne fırtınalar yaşadık, ne sallantılar oldu haftalarca süren. O yüzden şu ana kadar her şey yolunda. Evet, seferimizin günlüğü haline gelen bu 9 videoda Avustralya'dan kalkıp Hong Kong'a kadar tam 2 haftalık seferimize sıkıştırılmış olarak tanık oldunuz. Eğer ilginizi çektiyse kanalımızdan gemide izleme listesini sıralı olarak izlemenizi tavsiye ederim. Bu serinin sonunda bu oynatma listesinde bir kontrat boyunca gemiye katılışımızdan inişimize dek gemideki hallerimiz parça parça yer alacak. Bir kontratın özetini yani bu 5,5 ayı bu videolarla tamamlamaya hedefliyorum. Bu nedenle abone olursanız sevinirim. Ve yolda geçen 2 haftanın ardından Hong Kong açıklarına demirledik ve yakıt alacağımız barç yanımıza yanaştı. Yani bize aborda oldu. Yakıt bittikten sonra saat kaç olursa olsun Çin'e doğru yolumuza devam edeceğiz. Daha 2-3 günlük yolumuz var liman için. Buraya gelirken saatlerimizi 2 gün arayla 2 saat geriye aldık ve bu anlamda saat farkı konusunda uyum sağlamamız zor olmadı. Bu gecelik son çekimim de bu olsun. 8 saattir Hong Kong'tayız. 7 saattir yakıt devam ediyor ve bir süre daha devam edecek belli ki. O yüzden ben artık yatıyorum. Ama bir sonraki videoda Çin'e doğru yolumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.